paralel doğruları çizmeyi öğrendik. Y eşittir x olur. Y eşittir 3x, 4x ya da y eşittir eksi 2x, eksi 3x. Matematiğin nerelerde kullanıldığını düşündünüz. Bir tarlada kullanılır desem ne dersiniz? Huzurla ekip biçebilirsiniz artık. Ve verimli toprakları vardır. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sınava çok az bir zaman kaldı. Zaman da çok hızlı geçiyor. Günler birbirini kovalıyor sanki. Çalışmalarınız nasıl? Psikolojiniz nasıl? Lütfen yorumlara yazın. Biraz muhabbet etmiş oluruz. Hem de sizin durumunuzdaki arkadaşlarınızın yaşadıklarını görürsünüz. Onları okursunuz. Size de biraz moral olmuş olur. Yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Bu hafta neler yapacağız? Kısaca bahsedip derse geçeyim. Grafik çizeceğiz. Evet, artık o gördüğünüz grafikleri kendiniz çizebileceksiniz. Bu dersimizde doğrusal denklemlerin grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Yanınızda defteriniz, kaleminiz hazırsa başlayalım. Burada 3 tane minik bilgimiz var. Bu 3 tane bilgiyle alakalı grafikleri çizmeye çalışacağız. İlkiyle başlayalım, yeşille yani. X eşittir A şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri x ekseni A noktasına dik olarak keser ve y eksenine paraleldir. X eşittir A. Bu A ne olabilir? A her şey olabilir. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. İşte eksi 1, eksi 2. Buna her şeyi verebiliriz. İstediğimiz her değeri. Bunları ne yapıyormuşuz? X ekseni A noktasından dik olarak kesecek. Peki A noktası neresi? İstediğimiz herhangi bir yer. Bakın A noktası burası demişiz. Şurada da olabilirdi. Burada herhangi bir nokta seçeceksiniz. A yerine. Mesela bunu eksi 3 seçebilirim. Şuradaki A kaç olsun? Buradaki A da 4 olsun. Şunu da çizebilirim. Burası kaç olsun? 2. Buna ne diyoruz peki? X eşittir A ya da X eşittir 4. Bu hangi doğru? X eşittir 2. Şu X eşittir eksi 3. Neden X eşittir eksi 3? Neden Y yok burada? Y'nin değeri yok ki. Burada nereden işaretlemişim sadece? Sadece X ekseninde işaretliyorum. Bakın sadece X'te değer var. Y'de değer var mı? Yok. Eğer sadece X eşittir bir şey diye değerler veriliyorsa, yani X eşittir A diye değerler veriliyorsa ne yapıyormuşuz? X eksenini dik olarak kesiyormuşuz. Tabii ki aynısının y'lisi de var. Y eşittir B ya da y eşittir A da olur. Fark etmez. Bu B ne? B de her şey olabilir. Eksi 5, eksi 4, işte 1, 2, 10, 20 her şey olabilir. Bu B'ye istediğiniz değeri verebilirsiniz. Bu da neymiş? Y eksenini B noktasından dik olarak kesiyormuş. Nasıl? İşte böyle. Buraya B noktası. B noktası istediğiniz nokta olabilir. Eksi 5 verirseniz şurada olur. Bakın şurası eksi 5 noktasıdır. İşte 2 verirseniz şurada olur. Y eşittir 2. Y eşittir eksi 5. İşte şurayı uzatırız. Daha da başka yerden çizeriz. Nedir? Y eşittir 10. Bakın burada da artık x'te bir şey değer yok. Y eşittir 10 diyor. Demek ki y'den onu işaretleyeceğim ve ona göre çizeceğim. Aşağı doğru çizseydim, zaten y ekseni olacaktı. Olur mu? Olmaz. O yüzden y eksenine dik olarak çiziyoruz. Üçüncü minik bilgimize bakalım. Y eşittir cx. Burada artık hem y var hem de x var. Demek ki ikisini de kullanacağız. Şeklindeki doğrusal denklemlerin grafikleri orijinden geçer. Orijin neresiydi hatırlayalım. Orijin sıfıra, sıfır noktasıydı. Yani şurasıydı. Sıfıra, sıfır noktası. Demek ki bu tarz doğrusal denklemlerin grafikleri orijinden geçecek. Nasıl geçecek? İşte bu şekilde geçecek. Peki bunu nasıl bulacağız? Hocam burada geçirmek kolay. Çizmişsin buraya. Gayet güzel geçiyor. Tamam. Biz nasıl çizeceğiz diyebilirsiniz. Hemen göstereceğim. Y eşittir Cx ya. Bu C herhangi bir şey olabilir. Ne olsun? Şöyle güzel bir Y eşittir X olsun. C'ye 1 verelim. Direkt Y eşittir X. Bunu nasıl yapıyoruz? X'e değerler vereceğiz. Y'yi bulacağız. X'e bir değer veriyorum. 1.
Y ne olur? 1. X'e bir değer daha verdim. 2. Y ne oldu? 2. Eksi'ne değer vereyim. Eksi 3 verdim. Bu da eksi 3 olur. Ya da eksi 1 verdim. Eksi 1 olur. Yani y eşittir x. Aynı değerleri alacaklar. O zaman şöyle mi olacak? Bakın. 1'e 1 noktasından geçecek. 2'ye 2 noktasından geçecek. Bu doğrumuz. İşte eksi 1'e eksi 1'den geçecek. Şurası. Eksi 2'ye eksi 2'den geçecek. Bu şekilde devam edip gidecek. Bakın ne oldu burada? Bir doğru oluştu. Bu noktalardan geçen doğruyu bulmaya çalışıyoruz aslında biz. Bunlar da kalıpları. İşte y eşittir cx şeklinde olursa orijinden geçer. İşte y eşittir b şeklinde olursa y eksenine dik doğrular çizeriz. X eşittir a şeklinde olursa da x eksenine dik doğrular çizeriz. Öğrendiğimiz bilgileri uygulamadan olur mu? Tabii ki olmaz. Ne yapacağız? Birlikte grafikler çizeceğiz. Lütfen yanınızda defter ve kaleminiz olsun. Birlikte çizelim. Ben çizmeden önce durdurun ve siz çizin. Sonra benim çizdiklerimi kontrol edin, olur mu? Hadi gelin, çok güzel sevimli sorularımız var. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıda verilen doğruların grafiklerini çiziniz. Çok güzel. Başta anlaşalım çocuklar. Biliyorsunuz dümdüz çizemiyorum. Benimki biraz böyle eğri büğrü oluyor ama siz onu doğruymuş gibi kabul edin. Hiç öyle gülmeyin bana. Dalga geçmek de yok. Hoca grafiği böyle eğri büğrü çizdi demek de yok. Anlaşalım. İlkine başlayalım. X eşittir 9. Sadece x'te değer var değil mi? X eşittir 9 neresi? Tam olarak şurası. Yatay gitsem x ekseni, o zaman tek bir şansım kalıyor dikey olarak. Yani x eksenine dik olarak bir doğru çizeceğim. İşte bu benim x eşittir 9 doğrumun grafiği. Gelelim diğerine. Y eşittir 5. Y'de var sadece değerimiz. 5'te. Ne yapacağım? Y eksenine dik olarak doğrumu çiziyorum. Bunlar sonsuza kadar uzarlar çocuklar. Bu da neymiş? Y eşittir 5 doğrummuş. Lütfen artık diğerlerinde siz videoyu durdurun, çizin. Kendinize bu şekilde bir koordinat ekseni çizin. Sonra da bu doğruları çizin lütfen. Sonra benimkileri kontrol edin, olur mu? Evet, x eşittir eksi 2. X eşittir eksi 2. Şurası. Ne yapacağım? Hemen dik olarak x eşittir eksi 2 dediği için x eksenine dik bir doğru çiziyorum. Bu neymiş? X eşittir eksi 2 doğrusuymuş. Y eşittir eksi 7. Y'nin eksi 7 olduğu yer neresi? İşte tam olarak burası. X'te değerim yok. O zaman sadece y eksenine şöyle dik bir doğru çiziyorum. Y eşittir eksi 7 doğrusu. Biliyorsunuz normalde bunların hepsi dümdüz olması gerekiyor. Yani bu şekilde benimki gibi eğri büğrü olmayacak. Ben çizemediğim için eğri büğrü ama normalde dümdüz bir doğru şeklinde. Şuradaki eksenler kadar düz yani. Evet, x eşittir 4 doğrusu. X eşittir 4 neresi? Burası. Hemen dikey olarak bir tane doğru şöyle indiriyoruz. Gelelim y eşittir 1 doğrusuna. Y'nin 1 olduğu yer neresi? İşte tam olarak şurası. Hemen şuradan şöyle bir doğru çiziyorum. Bu da y eşittir 1'miş. X eşittir eksi 10'a bakalım. X'in eksi 10 olduğu yer burası. Hemen şöyle dikey bir doğru çizeyim. X eşittir eksi 10. Ve son olarak y eşittir eksi 3'ümüz var. Y'nin eksi 3 olduğu değer burası. Demek ki şöyle bir doğru olacak bu da. Bu doğruların uzunlukları önemli mi? Hayır, önemli değil. Hepsi sonsuza kadar uzadığı için istediğim kadar çizebilirim. Bunu biraz daha minik çizmişim. İşte şu yeşili daha büyük çizmişim. Fark etmez. Hepsi sonsuza kadar uzayacaklar. Temel düzeyde grafik çizmeyi öğrendik çocuklar. Hadi gelin bu soruları biraz daha zorlaştıralım. Bakın burada işin içine artık mutlak değerli ifadeler girdi. Peki nasıl çizeceğiz bunları, mutlak değerli olanları? Hadi gelin mutlak değeri bir hatırlayalım önce. Neydi mutlak değer? Mesela mutlak değer içerisinde a gibi bir sayımız var. Bu a dışarıya nasıl çıkabilirdi? Pozitif olarak değil mi? Artı a olarak. Ama içeride nasıl olabilir?
İçeride belki eksidir, belki artıdır. Bunu bilmiyoruz. O zaman burada bir x'imiz var. Bu x ya eksi değerlidir ya artı. Ama dışarıya hep nasıl çıkar? Artı olarak. O zaman şunu diyebilir miyiz? Şu içerideki x ya 9 olacak ya da eksi 9 olacak. İkisinden birisi. Dışarıya 9 olarak, ikisi de dışarıya 9 olarak çıkar. Eksi 9 da 9 da. Ya da y'ye bakalım. Dışarıya 5 olarak çıkmış. Ne olabilir bu y? Ya eksi 5 olabilir ya da artı 5 olabilir. Şuradaki x'imize bakalım. 2 olarak çıkmış. Ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir. Buradaki y'ye bakalım. Ya artı 7'dir ya da eksi 7'dir. Şöyle köşeye biraz daha düzenli bir şekilde yazmak istiyorum. X eşittir 9 olabilir ya da x eşittir eksi 9 olabilir. Aşağıdakine bakıyorum. Y eşittir 5 olabilir ya da y eşittir eksi 5 olabilir. X eşittir 2 ya da x eşittir eksi 2. Bir alttakine bakıyorum. Y eşittir 7 ya da y eşittir eksi 7. Bunların hepsinin grafiklerini ayrı ayrı çizeceğiz. Yani x eşittir 9'u, x eşittir eksi 9'u. Bu neyi verecek bize? Mutlak değer içerisindeki x'i. Çizelim mi? X eşittir 9. Bakın 9 burası. Ne yapıyorduk? Şöyle x eksenine dik bir doğru çiziyorduk. Bu x eşittir 9 doğrumuz. Bir de x eşittir eksi 9'u çizelim. İşte o da burada. Şöyle dik bir doğru çiziyoruz. X eşittir eksi 9. Sıradakine bakalım. Y eşittir 5 ve y eşittir eksi 5'i çizeceğiz. Y'nin 5 olduğu değer şurası. Y'ye yani y eksenine dik doğru çiziyorum. İşte bu nedir? Y eşittir 5 doğrusu. Eksi 5 için ne yapıyorduk? Hadi siz söyleyin. Y'nin eksi 5 olduğu yer. İşte şurası. Y eksenine dik bir doğru çiziyoruz. Y eşittir eksi 5 doğrusu. Şu sıradaki ikiliyi lütfen videoyu durdurup önce kendiniz deneyin, sonra beni izleyin. X eşittir 2. X'in 2 olduğu yer neresi? İşte tam olarak şurası. Ne yapıyordum? Buna dik bir doğru çiziyorum. X eşittir 2. Bir de x eşittir eksi 2'miz var. X'in eksi 2 olduğu yer. Burası. Şöyle x eksenine dik bir doğru çizdim. Bu da x eşittir eksi 2 doğrusu oldu. Son sorumuzdayız. Y eşittir 7. Y'nin 7 olduğu yer neresi? İşte tam olarak burası. Hemen dik bir doğru çiziyorum. Y eşittir 7 diyorum. Y eşittir eksi 7'ye baktım. İşte burası. Hemen şöyle bir paralel çiziyorum. O tam üstüne gelmedi. Siz gelmiş gibi hayal edin. Y eşittir eksi 7 doğrusu. İlk başta baktığınızda ne kadar da zor duruyordu değil mi sorular? Mutlak değer falan var. Yani bunu nasıl çizeceğiz böyle? Sonra bir baktınız ki ne kadar da kolaymış. Aslında soruların çoğu bu şekilde. Lütfen çalışmayı bırakmayın. Bırakmadığınız zaman, üstüne gittiğiniz zaman her şey kendiliğinden hallolacak. Bana güvenin. Ve beni takip edin. Yeni soruya yelken açalım hep birlikte. Y eşittir 2x ve y eşittir eksi 2x doğrularının grafiklerini çizeceğiz. Biraz öncekilerden daha farklı değil mi? Biraz önce yaptıklarımız nasıldı? Y eşittir bir şeyler ya da x eşittir bir şeyler şeklindeydi. Bunda hem y hem x aynı anda var. Peki nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Y eşittir 2x. Buraya yazalım. Çocuklar burada x neydi? Bağımsız değişken, y bağımlı değişken. O zaman x'e değerler vereceğiz. Y de x'e verdiğimiz değerlere göre değerler alacak. Başlayalım mı? X'e öncelikle 0 vereceğiz. Genellikle 0 değerini en başta veririz. 0 ile 2'yi çarptık. 0. Yani x 0 iken y'si de 0. Bunları sıralı ikililer şeklinde yazacağız. Nasıl yazıyorduk? X'e y diye değil mi? X'im 0 iken y 0. Şimdi 1 verelim. X'im 1 iken 1 kere 2'den y 2. O zaman sıralı 2'den ne olacak? 1'e 2. Biraz daha büyütelim mi değerimizi? Büyütebiliriz bence. Ne verelim?
Mesela 4 verelim. X'im 4 iken 4 kere 2'den 8. Y neymiş? 8. Bir de hep pozitif değerler mi vereceğiz çocuklar? Hayır, negatif değerler de verebiliriz. Şunun sıralı ikilisini de yazayım, sonra negatif verelim. 4'e 8. Mesela eksi 1 verelim. X'im eksi 1 iken Y ne olacak? Buna bakalım. X'im eksi 1 iken 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 2. Y eksi 2 olacak. Eksi 1'e eksi 2. Bir değer daha verelim. Hadi eksi 2 diyelim. X'im eksi 2 iken 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. Yani eksi 2'ye eksi 4. Burada bulduğum sıralı ikilileri koordinat sisteminde yazacağım. Hadi yazalım. Noktaları koordinat sisteminde gösteriyorduk. Hatırladınız mı? Hadi bir gösterelim. 0'a 0 noktası yani orijin. Burası 1'e 2 noktası. Şöyle 1 ve 2'yi kesiştirdiğimiz şu nokta. Sonra 4'e 8 noktası. Bakın 8 şurası. 4 ile kesiştiriyoruz. Şurası. Eksililere geçelim. Eksi 1'e eksi 2. Eksi 1 burası. Eksi 2 burası. Hop kesiştirdik. İşte eksi 2'ye eksi 4. Bu noktaların hepsinden geçecek bir doğru lazım bize. Hadi gelin bu doğruyu çizelim. İşte doğrumuz. Bu doğrumuzun adı nedir? Acaba nedir? Y eşittir 2x doğrusudur. Şimdi diğer doğrumuzu çizmeye çalışalım. Nedir diğer doğrumuz? Y eşittir eksi 2x. Onu da şurada yazalım mı? Y eşittir eksi 2x. Aynı mantıkla hareket ediyoruz. X'e 0 veriyorum. X 0 iken 0 ile eksi 2'yi çarptım. Y 0. Şuraya da sıralı ikililerimizi yazalım. X, Y şeklinde. 0'a 0 mı oldu? İlk sıralı ikili. Evet. İkinciye bakalım. X'e 1 vereyim. X'im 1 iken Y 1 ile eksi 2'yi çarptığım için eksi 2 gelir. Yani 1'e eksi 2. Bu diğer noktam. Başka ne vereyim? Mesela X'e 2 verelim. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4. 2'ye eksi 4 noktası. Negatif değerler verelim X'e. X'im eksi 1 olsun. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O zaman artı 2. Eksi 1'e 2 noktası. Eksi 2 vereyim son olarak da. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Artı 4. Eksi 2'ye artı 4. Bu noktaları koordinat sisteminde yerleştirelim. 0'a 0 noktası orijin yine burada. Bakın maviyle çiziyorum. 1'e eksi 2. 1'e eksi 2. İşte şurada. 2'ye eksi 4. 2'ye eksi 4. Bunu da şöyle kesiştirelim. Eksi 1'e 2. Eksi 1 burada. 2 burada. İkisini kesiştirdik. Hop. Doğrumuz burada. Ve eksi 2'ye artı 4. Eksi 2'ye artı 4. İkisini de şöyle kesiştirelim. Ve bu noktalardan geçen doğrumuzu çizelim. Hadi çizelim bakalım. İşte doğrumuz. Şöyle şu noktaları biraz yamuk işaretlemişim. Tam doğrunun üzerinde gelecek şekilde olacak. Şurada yani. Şöyle. Siz bunun üstünde diye düşünün lütfen. Şöyle. Bu denk gelmiş. Bu da tam denk gelmiş. Bu noktalarım y eşittir eksi 2x doğrusunun üzerinde. Y eşittir eksi 2x doğrusu. Şimdiye kadar ne yaptık? Eksenlere paralel doğruları çizmeyi öğrendik. İşte x eşittir 9 ya da y eşittir 5 gibi eksenlere paralel çiziyorduk. Sonra biraz önceki sorumuzda ne yaptık? Orijinden geçen doğruları öğrendik. İşte y eşittir 2x gibi, y eşittir eksi 2x gibi. Bu çoğaltılabilir. Y eşittir x olur. Y eşittir 3x, 4x ya da y eşittir eksi 2x, eksi 3x, eksi 5x hepsi olabilir. Peki hocam, eksenlere paralel olmasın, orijinden de geçmesin. Var mı böyle doğrular? Var tabii ki. Hadi gelin şimdi onları öğrenelim.
İşte o sorularımızdan birisi y eşittir 3x artı 3 doğrusunun grafiğini çizeceğiz. Bu doğru eksenlere paraleldir. Şunun gibi hani böyle çiziyorduk ya. Böyle değildir. İşte x eşittir a ya da y eşittir b gibi bir şey değildir. Ya da orijinden geçmez. Y eşittir cx ya da y eşittir eksi cx gibi bunlara istediğimiz sayıları verebiliyorsunuz biliyorsunuz. Böyle bir şey değil. Farklı bir formda, farklı bir şekilde çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Biraz sonra öğreneceğiz. Öğrenmeden önce burada bir notumuz var. Tatlı da bir kızımız var. Bu kızımıza bir isim bulalım. Ne dersiniz? Benim isim önerim Pakize. Sizin isim önerilerinizi de lütfen yorumlara atın. En çok beğeniyi alan ismi de bu kızımıza isim olarak ekleyelim. Pakize'yi de seçebilirsiniz. Başka bir isim de söyleyebilirsiniz, önerebilirsiniz. Ve orada beğeniye sunalım. Bakalım kimler hangi isimleri önerecek. Bakalım kızımızın bize söylemek istediği not neymiş? A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere tamam y eşittir ax artı b yani 3x artı 3 gibi şunun formundaki denklemlerin, doğrusal denklemlerin grafikleri orijinden geçmez, eksenlere paralel değildir. Tamam. Biraz önce söylediğimiz şeyin notunu söylemiş oldu. Bu da burada şöyle not diyelim hatta. Bir not olarak kalsın. Peki hocam bunu nasıl çizeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Hemen bakalım. Şimdi y eşittir 3x artı 3'ü yazıyoruz. Önce x'e 0 veriyoruz. X eşittir 0 için diyeceğiz. Yerine yazacağız. Y eşittir 3 çarpı x0 artı 3. Burası 0 çarpı 3'ten 0 değil mi? Y ne oldu buradan? 3. Sıralı ikilimizi yazalım. X'i 0, y'si 3. Bunu şöyle baloncuk içerisine alalım. Bu noktamızı gelelim ve koordinat sisteminde hemen işaretleyelim. 0'a 3 yani x'i 0, y'si 3 olacak. Şu noktamı evet. Peki sonra ne yapacağız? Sonra da y'ye 0 vereceğiz. Yani y eşittir 3x artı 3 de y eşittir 0 olsun diyeceğiz. 0 eşittir 3x artı 3. Buradan x'i bulmaya çalışacağız. Şöyle yazayım y eşittir 0. X'i nasıl bulurum? X'i yalnız bırakırım. Şuradaki artı 3'ü karşıya atıyorum. Eksi 3 eşittir 3x. X'i bulmak için her iki tarafı 3'e böldüm. X eşittir eksi 1. Yani sıralı ikilimizi yazarsak eksi 1'e 0 mı? Evet. X'i eksi 1, y'si 0. Bunu da şöyle bir baloncuk için alayım. Eksi 1 0 noktası neresi peki? X'i eksi 1 olacak. Y'si 0. O zaman şurası mı? Evet. Şimdi bu iki noktadan geçen doğrumuzu çizelim. İşte doğrumuz. Bu doğrumuzun adı nedir? Y eşittir 3x artı 3 doğrusu. Ne yapıyorduk? Hadi hatırlayalım. Önce x'e 0 verdik ve y'yi bulduk. Sonra y'ye 0 verdik ve x'i bulduk. İkisini koordinat sisteminde yerleştirdik. İkisinden geçen doğrumuzu çizdik. Eski dönemlerde matematiğin nerelerde kullanıldığını düşündünüz mü hiç çocuklar? Mesela bir tarlada kullanılır desem ne dersiniz? Nasıl mı? Mısır, Nil Nehri yanına kurulmuş bir ülkedir ve verimli toprakları vardır. Her yıl Nil Nehri taşkın yapar. Bu taşkın sonunda tarlalar su altında kalır. Su çekilince de köylülerin tarlalarının sınırları değişir ve haliyle tartışmalar yaşanır. İşte tam burada matematik devreye girer. Matematikçiler tarafından herkesin tarlasının şekli ve alanı kağıtlara çizilir. Ve sorunlar ortadan kalkar. Şimdi sizlerin de eski dönemde birer Mısırlı tarla sahibi olduğunu hayal edelim. Ve bana tarlanızı çizdirmek için gelmişsiniz. Hadi gelin bakalım şu sizin tarlanın alanını bir bulalım. İşte bu ben. Biraz sonra sizin tarlanızın şeklini çizeceğim. Burası sizin tarlanızın olduğu arazi. Bakalım neresinde tarlanız? Şurada da doğrumuz var. Bu doğruya göre sizin tarlayı bulacağız. Tarlanın alanını da bulacağız. Hadi gelin bakalım. Önce şu doğrumuzu bir çizelim. Nasıl çizeceğiz? Değerler vermemiz lazım. 3x eksi y eşittir 9. Ne yapıyorduk?
X eşittir 0 için y'yi bulacaktık. X'e 0 verdiğimizde y ne olur çocuklar? Şöyle yapalım. 3 çarpı 0 eksi y eşittir 9. Burası 0 oldu. Eksi y eşittir 9'muş. Her iki tarafı eksiyle çarptığımızda eksi ile eksi artı olur. Diğer taraf eksi 9. O zaman y eksi 9 mu oldu? Evet. Şuradan birinci sıralı ikilimizi bulduk. Nedir? 0'a eksi 9. Önce x'i sonra y'yi yazdık. Şimdi ikinci sıralı ikilide sıra. Onu ne yapıyorduk? Y eşittir 0 için x'i bulmaya çalışıyoruz. Y yerine 0 verelim. 3x eksi 0 eşittir 9. 3x 9'muş çocuklar. Her iki tarafı 3'e bölersek x'i bulabiliriz. X eşittir 3'tür. O zaman ikinci sıralı ikiliyi de bulduk. 3'e 0. Bakın önce x sonra y. Şimdi bu bulduğumuz noktaları bir işaretleyelim. Önce 0'a eksi 9 noktasını işaretleyelim. 0'a eksi 9 yani x'i 0 y'si eksi 9. Şurası mı? Evet. Sonra 3'e 0 yani x'i 3 y'si 0. Burası bu ikisinden geçen doğrumuzu çizeceğiz. Haydi çizelim. İşte doğrumuz. Evet, bu doğruya uygun. Şimdi ne diyor bize? Eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Eksenlerimiz neresiydi? X ekseni. Bakın şurası. Ve Y ekseni. Bunların kapattığı bir alan var. Gördünüz mü? İşte şurası. Burası sizin tarlanız. Şimdi biz buranın alanını bulacağız. Peki üçgenin alanı değil mi? Burası bir dik üçgen. Şurası diktir. Nasıl buluyorduk dik üçgenin alanını? İki tane dik kenarını çarpacağız. Şurası kaç birim? Önce ona bakın. Bakın 3'e kadar gelmiş. O zaman 3 birim. Diğer kenarım kaç birim? Bakın 9'a kadar inmiş. Sakın ha eksi 9 falan demeyin. Hiç üçgenin alanı eksi 9 olur mu? Olmaz. 9 birim. Birimler yani alanlar neydi? Ya da uzunluklar pozitif. Pozitif değerler alır. 9 birim. Burası da 3 birim. O zaman bizim tarlanın alanını bulacağız. Nasıl buluyoruz? İki kenarı çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. 9 kere 3'ten 27 bölü 2. Bunu da virgüllü olarak yazabiliriz isterseniz. 27'yi 2'ye böldüğümüzde ne buluruz? 13,5. Bakın işte matematiğin güzelliği. Buçuğunuzu bile kimseye vermedik. Tarlanız tamı tamına hesaplanmış oldu. Sizin tarla biraz değişik bir şekle sahipmiş ama olsun. Huzurla ekip biçebilirsiniz artık. Şimdi Antik Mısır'dan çıkıp günümüze dönme vakti. Hemen yeni soruya geçiyoruz. Bakalım yeni sorumuz neymiş? Bize iki tane doğru verilmiş. Bu doğruların grafiğini çizip kesiştikleri noktayı bulacakmışız. Pekala. Önce neyi bulalım? Önce eksi x artı 2y eşittir 10. Grafiğini çizmek için nokta buluyorduk. Nasıl buluyorduk? Önce x eşittir 0 diyoruz. X yerine 0 koyuyoruz. 0 artı 2y eşittir 10. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y ne gelir buradan? 5. Buradan sıralı ikilimizi bulduk mu çocuklar? Evet, 0'a 5. İlk noktamız tamamdır. Şimdi ikinci noktamızı bulalım. Şöyle aşağıya. İkinci nokta için ne yapıyorduk? Y eşittir 0 diyorduk. Eksi x artı 2 çarpı 0 eşittir 10. Y'yi yerine yazıyorum 0 olarak. Burası 0 oldu. Eksi x eşittir 10. Eksi x 10 sa x nedir? Her iki tarafa eksiyle çarparız. Bunu da eksiyle çarptık. Bakın eksi ile eksinin çarpımından burası artı oldu. Burası eksi 10 olarak kaldı. Buradan da sıralı ikilimizi bulduk mu? Evet. X'imiz ne? Eksi 10. Y 0. Sakın ha karıştırıp 0'a eksi 10 falan demeyin. Önce x'i sonra y'yi. Bunu hep hatırlatıyorum çünkü bu çok karıştırılıyor. Önce x sonra y. Bu iki noktayı işaretleyelim ve buradan geçen doğrumuzu çizelim. 0'a 5 noktası x'i 0, y'si 5. Y'si 5 olan yer neresi? İşte burası y ekseni üzerinde. Sonra x'i eksi 10, y'si 0. Bu da x ekseni üzerinde. Şurası. Bu iki noktadan geçen doğrumuzu çizelim. Hadi çizelim bakalım. İşte doğrumuz.
Şimdi sıra ikinci doğrumuzu çizmekte. Şuraya yazayım boş olan yere. Eksi 5x eksi 3y eşittir eksi 15. Evet, ne yapacağız? X eşittir 0 için y'yi bulacağız. X yerine 0 koyuyorum. Eksi 5 çarpı 0 eksi 3y eşittir eksi 15. Şurası 0 olur. Eksi 3y eksi 15'e eşit. O zaman y'yi bulmak için ne yapacağım? Her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum. Şunlar sadeleşti. Y eşittir. Eksi 15'i eksi 3'e böldüm. Bakın eksi ile eksinin çarpımı da bölümü de nedir? Artıdır. Artı oldu. 15'i 3'e böldüm. 5. Y'si 5 geldi. Sıralı ikiliyi bulduk mu? Evet. 0'a 5. Şimdi ne yapacağız? Şimdi y eşittir. 0 için değerimizi bulacağız. Eksi 5x eksi 3 çarpı 0 eşittir. Eksi 15. Şurası 0 olur. Eksi 5x eşittir. Eksi 15'miş. X'i bulmak için her iki tarafı eksi 5'e bölüyorum. Sadeleşti. X eşittir. Bakın eksi ile eksinin bölümü nedir? Artı. 15'i 5'e böldüm. 3. İkinci noktayı da bulduk. 3'e 0 noktası. Bunları hemen koordinat ekseninde yerleştirelim. 0'a 5 noktası x'i 0, y'si 5. Yani şurası. Diğer noktamız x'i 3, y'si 0. Yani burası. Bu ikisinden geçen doğrumuzu çizelim. İşte doğrumuz. Bu ikisinin kesiştiği noktayı istemişti bizden. Noktamız burası. Burası hangi nokta? Burada x'imiz 0 çünkü y eksen üzerindeyiz. Y'miz kaç? Y'miz 5. Burada şunu da sorabilirdi çocuklar. Bu ikisinin ve eksenlerin oluşturduğu, işte x eksenin oluşturduğu bölgenin alanı. Şurası mı? Evet, bunu da bulalım mı? Bize sormamış ama bence sorulabilecek bir soru tipi. Nasıl bulacağız? Bakın burada iki tane dik üçgen var. İkisini ayrı ayrı bulabiliriz. Şuraya A diyelim, şuraya da B diyelim. A üçgenin alanını nasıl bulurum? Bir tane kenarı, şu dik kenarı 5 birim çarpı aşağıdaki kenarı 10 birim bölü biliyorsunuz 2 üçgenlerde alan bulurken 2'ye bölüyoruz. Şu 2 ile 10 sadeleşir. 5, 5 kere 5'ten 25. Yani şuranın alanı 25'miş. Bir de B'nin alanını bulalım hadi. Dik kenarını 5 çarpı şu yataydaki kenarı 3 birim bölü 2. Bu da eşittir 15 bölü 2. Virgüllü olarak yazmak isterseniz 7,5'tur. B'nin alanı da 7,5. Bunlar da ekstra soru oluşturmuş olalım. Hep böyle grafik çizmeli sorular karşımıza çıkmıyor çocuklar. Farklı formlarda sorular da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi gelin o farklı formlardaki sorulara bakalım. Burada iki tane sorumuz var. İlk sorumuzla başlayalım. Bize bir B noktası verilmiş. Eksi 2'ye K. K bilmiyoruz. Biraz sonra bulacağız. Bu nokta 3x artı y eşittir 0 doğrusu üzerindedir demiş. Buna göre K kaçtır? Peki bir noktanın bir doğru üzerinde olması ne demek? Çocuklar, biz bir grafik çizerken ne yapıyorduk? Şöyle bir doğru grafiği çizelim. Şöyle iki tane nokta buluyorduk. Hatırladınız mı? Bu noktalar bu doğru üzerinde oluyor değil mi? Evet. Ama bu doğrunun üzerinde bir sürü nokta var. Bakın bir sürü nokta var. Bunu tabii ben görün diye bu şekilde kenarlarından çizdim ama tam üstlerinde bir sürü noktalar var. İşte bu noktalardan birisi de neymiş? B noktası eksi 2'ye o zaman bu B noktasının koordinatları bu doğruyu sağlar. Sağlar ne demek? Buradaki 3x var ya, şuradaki x yerine eksi 2 yazacaksınız. Y yerine de k yazıp bu denklemi çözeceğiz. Hadi çözelim. 3 çarpı x yerine ne yazıyorduk? Eksi 2 artı y yerine k yazıyoruz. Eşittir 0. Burada artık bir bilinmeyen bir denklemimiz ortaya çıktı mı? Evet, bilinmeyenimiz ne? K. K'yı nasıl buluruz? 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 artı K eşittir 0'dan. Eksi 6'yı karşı tarafa atıyoruz. K eşittir 6. İkinci sorumuza bakalım.
İkinci sorumuzda aynı mantık, bize bir A noktası verilmiş. Bu defa A noktasının koordinatları biliniyor. 1'e 2 noktasıymış. Mx artı y eşittir 0 doğrusu üzerindeyse burada da artık m'i bulacağız. Nasıl bulacağız? 1'e 2 noktası doğru üzerindeyse bu doğruyu sağlar diyeceğiz ve x'i ve y'yi yerine yazacağız. Bunlar zaten sıralı ikiliydi ya. X ve y olarak yazıyorduk. O zaman m çarpı x yerine 1 yazıyorum. Artı y yerine 2 eşittir 0. M artı 2 eşittir 0. 2'yi karşı tarafa atıyorum. M eşittir eksi 2. Devam ediyoruz. Verilen doğru denklemlerine göre y'nin x türünden değerini bulunuz. Y'nin x türünden değeri nasıl bulunur çocuklar? Y'nin x türünden y'yi yalnız bırakırsanız bulunur. Normalde nasıl buluyorduk? X'i ya da y'yi. X'i ya da y'yi yalnız bırakıyorduk ve karşıda sayılar buluyorduk. Onları topluyorduk, çıkarıyorduk. Şimdi de x türünden olanı bulacağız. Hemen buradaki y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Yanındaki her şeyi karşı tarafa doğru atacağım. Hemen atalım. Y eşittir. Şu eksi 2x karşı tarafa geçtiğinde ne olur? Artı 2x. Artı 3 karşıya geçtiğinde eksi 3. İşte bu kadar. Y eşittir 2x eksi 3. Buradan fazla işlem yapamam çünkü x ve y'yi bilmiyorum. Diğer sorumuza geçelim. 5y artı 4x eşittir 10. Yine y'yi yalnız bırakıyorum. Hemen 4x'i karşı tarafa doğru atalım. 5y eşittir 10 eksi olarak geçer. 10 eksi 4x. Hala y yalnız değil. Ne yapacağım? 5'e böleceğim. Her iki tarafı böleriz. 5'e böldüm. Y eşittir 10 eksi 4x bölü 5. İsterseniz düzenleyebilirsiniz. Nasıl düzenlersiniz? Şu paydadaki 5 hem 10'un hem 4x'in altına gelebilir. Y eşittir 10 bölü 5 eksi 4x bölü 5'tir. Şöyle devam edeceğim. 10 bölü 5 nedir? 2'dir. Y eşittir 2 eksi 4x bölü 5 bulunur. Sizden şıklarda hangisini isterse ya şu formda ister ya da ikinci çözdüğüm formdan. Üçüncüye geçelim. Y'yi yine yalnız bırakıyoruz. Şuradaki eksi x'i karşıya, artı 1'i karşıya atıyoruz. Y eşittir x eksi 1. Ve son sorumuzda, yani bu sayfanın son sorusunda ne yapacağız? Şu eksi 2x'i karşı tarafa doğru atıyoruz. Eksi 2y eşittir 7 artı x. Y hala yalnız değil. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ler sadeleşir. Y eşittir. Şu eksi bütün kesrin eksisidir. O zaman kesirin başına yazabilirim. Eksi 7 artı x bölü 2 diyebiliriz. Şimdi bir de tam tersine bakalım. Yani x'in y türünden değerlerini bulalım. X'in y türünden. O zaman ne yapacağız? X'i yalnız bırakacağız bu defada. Burada x'i yalnız bırakıyorum. Hatta bunları değil, şu eksi 2x'i karşı tarafa atalım. Yalnız kalmış olur zaten. Y artı 3 eşittir. Eksi 2x karşıya artı 2x olarak geçer. X'i bulabilmem için her iki tarafı 2'ye bölerim. Bunlar sadeleşir. X eşittir. Y artı 3 bölü 2. Sıradakine geçelim. Ama sıradakine geçmeden önce siz de durdurun ve diğer 3 soruyu kendiniz yapın. Sonra beni dinleyin, olur mu? Evet. Hadi yapalım. X'i yalnız bırakacağım. O zaman ne yapıyorum? Şu 5y'yi karşı tarafa atıyorum. 4x eşittir 10 eksi 5y. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. 4'ler sadeleşti. X eşittir 10 eksi 5y bölü 4. Bakın x'in y türünden değerini bulduk. Diğerine geçelim. Yine x'i yalnız bırakacağım. Şunu karşı tarafa atsam zaten yalnız kalmış oluyor. Hemen karşı tarafa atıyorum. Y artı 1 eşittir x'tir. İşte bu kadar. Bu en kolayıydı herhalde. Ve son sorumuz.
Şu eksi x'i karşıya atayım. Şu y'yi de diğer tarafa doğru atayım. Denge sağlanmış olsun. Eksi 2y. 7'yi karşıya attım. Eksi 7 eşittir. Eksi x'i karşıya atıyorum. X. Bulduk mu x'i? Evet. X eşittir. Eksi 2'ye eksi 7. Uzun ve dolu dolu bir ders oldu çocuklar. Buraya kadar sabırla ve azimle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizler için verimli bir ders olmuştur. Anlamadığınız yerler varsa lütfen tekrar bakın. Bakın ki hiçbir eksiğiniz kalmasın. Ama tekrar baktıktan sonra hala eksik kalan bir şeyler varsa yorum olarak atabilirsiniz. Elimden geldiğince yorum olarak da yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki dersimizde bu konuyla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum atarsanız da çok sevinirim. İyi ki varsınız canlarım. Sizi çok seviyorum. Başarılar, mutluluklar, her türlü güzellikler hep sizinle olsun. Hoşça kalın.